Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle ince bir ip arkadaşlar. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şöyle birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Lastik istemeyen bir model. Ama isterseniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi alayım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şu anda 22 ilmeğim var. 23, 24, 25. 21 ilmek model kurmak için sonuna da 4 ekledim. Toplamda 25 ilmeğim var. Şimdi modelin arka yüzündeyiz şu anda. Zemin oluşturmak için bir sıra düz örüyorum. Ön yüzüne geçtiğimizde modelimizi kurmaya başlayacağız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Birinci modeli kurmuş olduk. Şimdi 2 ters ilmek, 1 ilmek doladım, 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. Bakın şu topladığım ilmeğin bir sağına bir soluna düz ilmek oluyor. Daha sonra ajurlarımız. 1 ilmek doladım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2 ters ilmekle başladım. 2 ters ilmekle bitirdim sıra sonunu. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Bir de alt kısmında şöyle dilimlenme olacak. Onun için lastik de istemiyor bu model. Ama lastikli seviyorsanız yine lastik üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın dilimlerimiz oluşmaya başladı. İkinci kez kuralım modelimizi. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım, 1 ilmek düz ördüm. Bakın şu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimi üçünü bir alarak düz ördüm ve kestim yani. Hemen yanına bir düz ilmek ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Şimdi bunun tekrarını yapacağız. 2 ters ilmek, 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir alarak kestim. 1 düz ilmek, 1 doladım. 2 ters ilmek ördüm. 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım. Kenarda 2 ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak devam ediyorum. Bütün sırayı sıra sonuna kadar yani bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz olarak örüyoruz bu modelde. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet kolay ve çok zarif, ajurlu, şöyle dantel gibi gözüken bir model. İkinci sıra arka yüzünde de bu şekilde ördüm. Düz olarak yani ördüm. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir kez daha kuralım hemen, daha iyi anlaşılır olsun. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 doladım, 1 ilmek düz ördüm. Hemen sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek doladım, 1 ilmek düz ördüm. Arkasından 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Zaten 2 tersimiz şöyle devam ediyor. Sadece işlem şu ajurlu yerde yapıyoruz. 2 ters ilmekten sonra bir kez doladım. 1 düz ilmek ördüm. 3 ilmeği üçünü bir düz örerek kestim. 1 düz ilmek ördüm. 1 doladım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Şu ajurlu yeri düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. Kenarda 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Sıradaki ilmeklerimi, yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Ben şöyle ince bir ip tercih ettim. Şöyle yelek, şal yapımında da kullanabileceğiniz harika bir model. Bu ipe de daha iyi uyum sağladı. Evet, sıra sonuna kadar düz örerek geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizi bir kez daha kurmuş olduk. Bakın bu modelimizin arka yüzü. Aslında iki yüzü de kullanılabilecek harika bir model bence. Özellikle şal yapımında kullanırsanız tersi düzü olmayan bir model olur. Bu da modelimizin ön yüzü. Sizce hangi taraf daha güzel oldu? Bir de modelin ilerlemiş halini size göstereyim. Bunu da daha önce yaptım arkadaşlar. Aynı ip, aynı şişle ördüm. Bunu da beraber yaptık. Bakın uç kısımları şöyle dilimleniyor. Burada da aynı şekilde. Modelimizin diğer yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın iki yüzü de gayet güzel ve kullanılacak bir model. Bu taraf arka yüzü, bu taraf ön yüzü. İnce iple aynı dantel gibi oldu bence. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Şöyle göstereyim size. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, şal yapımında, hatta bebe yünlerinden, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz ideal bir model. Yazlık, mevsimlik, ona göre ipinizi tercih ederseniz onlarda da rahatlıkla kullanılacak ajurlu modellerden. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.